Herkese yeniden merhaba, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere son derece kolay ve lezzetli olan soğan dolması tarifi hazırladım. Soğan dolması olur mu diye düşünebilirsiniz. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. İnanın denediğinizde çok seveceksiniz. Malzeme listesini açıklama kısmına ekledim. Oradan da bakabilirsiniz ve hemen tarifin detaylarına geçiyorum. Öncelikle 8-10 adet kadar soğanın kabuklarını soyduktan sonra saf ve uç kısımlarını kesip atalım. Bıçakla tam orta göbeğine gelecek kadar bir kesik atalım. Sizlere kolaylık olsun diye soğanları terazimde tarttım. 750 gram kadar soğan kullandım. Evet, şimdi soğanları bir küçük tencereye aldıktan sonra üzerine geçecek kadar su ilave edelim ve yaklaşık 2 litre kadar su ilave ettim ve 1 tatlı kaşığı tuz ilave ettikten sonra ocağa alalım. Su kaynamaya başladıktan sonra 8-10 dakika kadar haşlayalım. Sizler kendi ocağınızın durumuna göre haşlayabilirsiniz. Çok aşırı haşlamayın. Hafiften böyle sarılacak kıvama gelinceye kadar haşlamanız yeterli olacaktır. Şimdi soğanlar haşlanırken iç harcımızın yapımına geçelim. 1 adet orta boy kuru soğanın kabuklarını soyup güzelce yıkadıktan sonra tahta üzerinde bıçak ile küçük küçük küpler biçiminde doğrayalım. Ve soğanları seçerken muhakkak orta büyüklükte, yani büyükçe soğan seçerseniz daha iyi olur. Küçük soğanlarla sarması gerçekten çok zor oluyor. Soğanı doğradıktan sonra yıkanmış ve suyu süzdürülmüş olan bir tutam maydanozu da yine incecik olacak biçimde doğrayalım. Maydanozu da doğradıktan sonra 5-6 diş kabuğu soyulup yıkanmış olan sarımsağı rendenin ince tarafıyla rendeleyelim. Ve son olarak bir küçük domatesi de yine incecik küpler biçiminde doğrayalım. Malzemeleri bir kap içerisine alalım. Üzerine 1 su bardağı ayıklanıp yıkanmış olan pirinci ilave edelim. Bir Türk kahvesi fincanı zeytinyağı ilave edelim. Sizler isterseniz ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. 1 dolu yemek kaşığı domates salçası ve yarım yemek kaşığı biber salçası ilave edelim. 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı pul biber, 2 tatlı kaşığı karabiber ilave edelim. Ve son olarak 2 tatlı kaşığı kuru nane ilave edelim. Ve güzelce karıştıralım. O arada soğanlar da haşlanmış olacaktır. Soğanları soğuk suyun altına tutalım ve çabucak soğumasını sağlayalım. Sizler soğanı daha önceden de haşlayabilirsiniz. Şimdi geçiyorum soğanlarımı doldurmaya. Her bir soğan yaprağı için 1 tatlı kaşığı iç harçtan ekliyorum ve soğanı yuvarlayarak sarıyorum. Geriye kalan bütün soğanları bu şekilde dolduruyorum. Arkadaşlar, bu tarifimi içiniz rahat bir şekilde bana güvenerek deneyebilirsiniz. İnanın tadını çok seveceksiniz. Çok lezzetli ve pratik bir dolma tarifidir. Ve yine tarifimi denedikten sonra saygı çerçevesinde olumlu ya da olumsuz tüm yorumlarınızı bekliyorum. Videomu buraya kadar izlediyseniz ufak bir yorum ve beğeni bırakırsanız çok sevinirim ve böylelikle beni kimlerin takip ettiğini ve videomu kimlerin izlediğini görmüş olurum.
Ve şimdi geçiyorum yemeğimize asıl lezzeti verecek olan sosun yapımına. Bir kap içerisine 1 dolu yemek kaşığı domates salçası, 1 Türk kahvesi fincanıyla zeytinyağı ilave ediyorum. Sizler isterseniz ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Bu arada kullanmış olduğum bardak ölçüsü 200 mililitrelik klasik çay bardağıdır. Ve yarım tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Üzerine 1 su bardağı sıcak su ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyorum. Normalde 1 su bardağı su yetiyor ama pirincinizin cinsine göre baktınız pirinçler biraz diri kaldı. Yarım su bardağı daha su ilave edebilirsiniz. Doldurmuş olduğum soğanları şimdi bir tencereye sıkı bir şekilde yan yana sıralıyorum. Ve üzerine hazırlamış olduğum sosu ilave edip küçük bir tabakla üzerini örttükten sonra kapağı da kapatıp ocağa alıyorum. Su kaynayıncaya kadar orta ateşte, su kaynamaya başladıktan sonra ocağı kısıyorum ve yaklaşık 45 dakika boyunca pirinçler ve soğan yumuşayıncaya kadar pişiriyorum. Arkadaşlar şunu belirtmek isterim sizlere. 45 dakika pişirdim fakat 25 dakikadan sonra tencereyi ocağın en küçük gözüne aldım ve yine kısık ateşte pişirmeye devam ettim. Pişen dolmayı kapağı kapalı bir şekilde 15-20 dakika dinlendiriyorum ve sonrasında servis ediyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dolmalarım çok güzel bir şekilde pişmiş. Herhangi bir patlama, dağılma falan olmadı. Çok lezzetli olmuş. Pirinçler tane tane ve yumuşacıklar. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.